Yemek yediniz, çeşitli gıdalar aldınız, kendinizi acayip şekilde beslediniz, müthiş amino asitler kullandınız, denizden gelen balıklar, deniz mahsulleri, bunun dışında patlıcan, barbeküde, domates, ıspanak her şeyi yediniz. Ama yemeklerden sonra ciddi bir halsizliğiniz, yorgunluğunuz, kalp çarpıntılarınız, ishaliniz hatta söz konusu olduğunda Kimi ve yemeği yiyor, hemen vücudunuzda tuvalete koşuyor doktor. Evet, yemekten sonra hemen tuvalete koştuğunuzda ya da ishaliniz olduğunda veya vücudunuzda yaygın döküntüleriniz olduğunda bir şeyi mutlaka dikkat etmelisiniz ve histamin intolerans meselesini mutlaka hekiminizle konuşmalısınız. Nedir o doktorum? Aldığınız gıdalar, hani longevity'de de şu gıdaları yiyin, bu gıdaları yemeyin diyorlar ya size. Her açtığınız sayfada aldığınız gıdaların histamin özelliklerine dikkat etmelisiniz. Çünkü aldığınız proteinler vücutta aminlere, amin dediğimiz parçalara bölünürler. Bunlardan bir tanesi histamin. Histaminin etkileri nelerdir? Histamin bağışıklık sistemini devreye çıkaran, devreye ortaya koyan, aynı zamanda beyinde iletişimi sağlayan, aynı zamanda uykusuzluk halini organize eden, vücudun gereksinim duyduğu önemli bir transmitterdir. Transmitter nedir? Yani transmitter beyindeki elektrik ilişkilerini ve özelliklerini nörolojik ve adele grubu nöromüsküler plakta elektriksel olarak ileterek vücudunuzun hareketini ve sistemin çalışmasını sağlar. Böyle bir ihtiyaç olan malzemeye, böyle bir aminin artmasıyla birlikte bunun karşılığında bu amini ortadan kaldıran, bunu öğüten başka bir enzim var vücudumuzda. DAO enzimleri, diaminoksit, yani bu da bir amin grubudur. Histaminin etkilerini bloke etmek suretiyle fazla ve toksik etkilerini ortadan kaldırmaya çalışır. Bu yüzden hatta fetüsü korumak için plasentada DAO enzimi üretilir ki bebek korunsun. Ya da intestinal sistemde üretilerek sistem korunur. Eğer bu histamin miktarını arttıracak gıdalar yerseniz, özellikle yoğunlaşmış peynirler, bir sürü fermente olmuş gıdalar, yoğurt vesaire gibi gıdalar yerseniz, mayalanmış gıdalar yerseniz bunların içerisindeki histamin miktarı yüksek olur. Çok yüksek bir histaminle vücut karşılaştığında vücudunuzda farkına varmadığınız kaşıntılar, ishaller, dalgınlıklar, yorgunluklar, hatta kalp çarpıntısı, damarlarda genişlemeler söz konusu olur. Vücut bunun önlemini almıştır. Çok fazla olduğunda önce neden olduğunu ve hangi gıdaları tükettiğinizi mutlaka değerlendirmelisiniz. Ama başka bir şey var. Eğer sizin diaminoksit dediğimiz DAO enzimleriniz vücudunuzda yeterli olarak üretilemiyor ise eğer, ki bu ilaçlar nedeniyle de olabilir. Aspirin mesela bu üretimi azaltabilir. Şeker için kullandığınız metformin bu ilaçları DAO enziminin üretilmesini azaltabilir. Antiromatizmal ilaçlar özellikle DAO enzimini azaltabilir ve sizin aldığınız yüksek histamini hiçbir şey engellemediği için bu tip ciddi komplikasyonlarla, metabolik problemlerle karşı karşıya kalırsınız. Ya işte gıda alerjisi denir, immünoglobulin E dediğimiz gıda alerjisinde özellikle yükselen bir globuline bakılır. Bu tip hastalıklarda immünoglobulin E yükselmez. Çünkü histamin intoleransı bir alerjik reaksiyon değildir. Metabolik bir travmadır, metabolik bir çöküştür. Buna dikkat etmelisiniz. Bu yüzden eşinize, dostunuza, arkadaşınıza, birlikte yaşadığınız insanlara, onlara karşı bir koruyucu refleksiniz yoksa dikkat edin. Aksi takdirde bu alışkanlıklar sizi büyük bir metabolik problemle karşı karşıya bırakıp hayatın derinliklerine doğru düşebilirsiniz. Histamin intoleransına lütfen dikkat. Bugün DAO enzimleri tamamlayıcı gıda faktörleri olarak sistemde bulunmakta. Bunlar genelde de hayvansal, özellikle domuz böbreğinden elde edilen vegan ve vejeteryanların kabul etmeyeceği, hatta dini unsurların kabul etmeyeceği bir tamamlayıcı bir supplement olabilir. Ama son dönemlerde özellikle bitkilerden elde edildiği söylenen, ki orijini genellikle bezelye filizleridir.
Bunların etki ettiği hakkında yorumlar ve takviye edici ilaçlar var. Bunlar ilaç değildir. Tarımsal gıda, destekleyici gıdalardır. Bunlar dışarıda belki bu etkiyi yaratabilirler. Yani in vitro dediğimiz laboratuvar ortamında bu etkiyi yaratabilirler. Ama in vivo dediğimizde bu gıdalar alındığında acaba DAO'yu yükseltiyor mu, yükseltmiyor mu, intestinal sistemde neler oluyor, bunları değerlendirmek bugün için mümkün değil. Hekiminiz bu nedenle bu alerjileri ortadan kaldırmak için önce antihistaminik dediğimiz alerji ilaçlarını size verir. Ama başarılı olmayan, devam eden, yediğiniz herhangi bir gıdayla birlikte bu tip reaksiyonlar, bu tip problemler söz konusu ise eğer, mutlak surette histamin intoleransına bakarak bitkisel bu tip DAO destekleyicilerini size kullandırabilir. Başarılı olur ama olmaz. Bu konuda net bir bilgi henüz yok. Özellikle kullandığımız deniz mahsulleri, mayalı gıdalar, fermente gıdalar histamini mutlaka yükseltir. Ya histamin miktarını yükselten gıdalardan uzak duracaksınız. Bunların en başında tekrar söylüyorum domates, patlıcan ve ıspanak gelir. Ya da DAO enzimini yükseltecek gıdalar kullanmalı ya da DAO enziminin azalmasına sebep olacak etkenlerden uzak durmalısınız. Yani aspirinden, yani metforminden, yani antiromatizmal ilaçlardan. Dolayısıyla vücudun bu kendi içerisinde oluşturduğu müthiş dengeye dikkat etmek suretiyle hayatınızı keyifli, uzun geçirmenin yolunu mutlaka bulacaksınız. Hep söylüyorum, hayatınızı uzatamazsınız. Ama size verilen hayatı kısaltmamak için ne gerekiyorsa onu yapmalı. Yani sağlıklı yaşama kanat açmalısınız.